Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yaprak modelini çalışacağız. Bir önceki videomda yanlışlıkla başka bir şemayı çalışıp sürekli de yaprak yaprak diyerek yaz için planladığım bir projeyi yaprak diye anlatmışım. Çok başım ağrıyordu ama yapmam gerekiyor diye de oturdum buraya. Hiç dinlenmeden devam ettim. Kusura bakmayın. Video yayınladıktan sonra yattım uyudum. Gecenin bir körü kalktım. Birazdan sabah olacak, güneş çıkacak. Şöyle bir bakayım dedim videoda ben neler demişim. Neler dememişim ki. Yaprak diye diye. Ajurlu baklavayı anlatmışım. Neyse önümüzdeki bahar ve yaz sezonunda ben bu projeyi yapacaktım. Pamuk iplerle yapacaktım. Yün iplerle başlamış oldum. Yaza kısmet olursa bir de pamuk iplerle anlatırız. Bu video burada dursun. Açıklamalar bölümüne de yazacağım. Başlıklarını, resimlerini değiştireceğim ama içerisinde yaprak diye geçirdiğim yerleri değiştiremeyeceğim. Çünkü videoyu da sildim ben yayınladıktan sonra. Elimde şu an şey yok, video yok. Olsaydı eğer yeniden o yayınlamış olduğum videoyu silip yeniden düzenleyecektim ve baştan baklava desen olarak anlatacaktım ama şu an öyle bir şey yapamıyorum. Lütfen kusura bakmayın. Hala başımda biraz ağrı var. Umarım şu yaprak olayını düzenledikten sonra geçer diyorum. Tekrar özür diliyorum ve başlıyoruz hakiki yaprak örneğimize. 48 tane ilmek attım. Bir tane eksik olursa da bir tane artış yaparak burayı düzenlerim. Bir tane ilmekten bir şey olmaz. Bu da sizin aklınızda olsun. Şöyle birazcık ben kamerayı ortalayarak başlıyorum. Yaprak örneğimi öz hakiki yaprak örneğini yapmaya. Başlangıcı ve temel gidişatı çok benziyordu bu iki projenin. Şemaları da çok benziyordu. Şemaları karıştırdığım için ve dikkatli olmadığım için oldu bunlar. Yeniden başlıyoruz efendim. İlk 3 ilmeğimiz düz olacak. Daha sonraki 2 ilmeğimiz ters olacak. 1 2 tane ters. Neden karıştırdığımı da anlayacaksınız. Çok benziyor çünkü. 9 ilmeğimiz düz olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tekrar 2 ilmeğimiz ters olacak. 1 2. Tekrar bir ilmeğimiz düz olacak. Görüyorsunuz aynı gidiyor. O yüzden karıştırdım arkadaşlar. Şemaları birazcık farklı. Ama başlangıç aynı olunca benim kafa direkt başka şemaya bakarak başka bir şey anlattım. Bu da böyle bir saçma anı olarak tarihe geçti. Şurada bakayım bir. Hemen düzeltmem lazım. Burada da hata yapmayayım artık. Umarım birisi başlamamıştır bu örneğe. Yani sabaha kadar yetiştirmem ve onun başlığını değiştirmem lazım. 1 2. Şurada ne yaptık? 9 tane düzden sonra 2 tane ters yaptım. 1 tane düz yaptım. 2 tane ters yaptım. Tekrar 9 tane düz yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9. 2 tane ters yapıyorum. 1 2 1 düz yaptım.
2 tane yine ters yapıyorum. 1 2, tekrar 9 tane düz yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tekrar 2 tane ters yapıyorum. 1 2, sondayız. 3 tane düz yapacağız. 1 2, bir tane eksik yapmışım. Burada ne yapıyorum? Hemen kenardan bir ilmek çıkarıyorum. Siz de böyle bir tane eksiğiniz olduğunda bunu yapabilirsiniz. 3'e tamamlayacağım. 2 tane düzüm vardı. Bir tane daha düz yapıyorum ve 3'e tamamladım. Şu katından aldım galiba. Hemen şöyle düzelteyim. Tamam. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Tersi ters, düzü düz örüyoruz ve 3. sırada buluşuyoruz. 3. sıradayım arkadaşlar. Şemayı en sonra vermeye karar verdim. İlk 3 ilmeğimi yine düz örüyorum. 1 2 3, baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırada 2 tane ters ilmeğim var ve başlıyorum başlardan kesmeye. Sola doğru kesme yaptım. İlk 2 ilmeğimi birlikte aldım. Yönlerini değiştirmedim. Sonra 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi düz ördüm. Sonra sağa doğru kesme yapacağım. Sondaki 2 düz ilmeğimi arkadakini öne, öndekini arkaya çevirdim ve sağa doğru kesme yaptım. Sonra 1 2 ters ördüm. Burada bir tane tek düzüm var. Bu benim üstteki yaprağımın başlangıcı. Şişime doluyorum. Bir ajur yapıyorum. Görüyorsunuz ne kadar benziyor. Sonra ajurdan sonra düz ilmeğimi düz ördüm. Tekrar ajur yapıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Sonra geldik yine yandaki yaprağa. Aynı şekilde baştan ve sondan eksiltmeler yapacağım. Sağa doğru kesme, sola doğru kesme yapacağım. 9 ilmeğim vardı. 7'ye inecek. Arada 5 ilmeğimi düz öreceğim. Ve devam edeceğim. Bir sonraki sırada arkada tersi ters, düzü düz öreceğiz. Haroşalarımızda ters öreceğiz. Geldik yaprağımızın 5. sırasına. Burada çok dikkatli oluyorum. Bir hata daha yapmak istemiyorum. 1 2 3 tane düz ördüm. 1 2 ters ördüm. Baştaki 2 ilmeğimi alıyorum. Sola doğru kesme yapıyorum. 1 2 3 düz örüyorum. Artık bizim bu arada kalan sayımız 5'e iniyor. Sondaki 2 düz ilmeğimi de yerlerini değiştirerek birlikte alıyorum. Sağa doğru kesme yapıyorum. 1 2 tane ters örüyorum ve burada asıl diğer örnekten ayrılan bölüme geldik. Bu kısmı atladığım için bütün olay karıştı. Burada ilk ilmeğimi düz örüyorum. Bir önceki sırada haroşa olan örneğimi düz örüyorum. Şu arada düz düz çıkan tek ilmeğin hemen yanındayım. Bir haroşa alıyorum. Aradaki ilmeği düz örüyorum. Tekrar bir haroşa yapıyorum. Sonraki ilmeği de düz örüyorum. Devam eden 2 ilmeğimi tersleri ters örüyorum ve devam ediyorum yapraklarıma. Tersleri yine tersi ters, düzü düz örüyoruz.
haroşaları daima ters örüyoruz. Bir sonraki sırada buluşalım. Geldik bir sonraki sıraya. Bu sıramızda yine 3 ilmeğimi örüyorum düz. 2 ilmeğim ters. Ve burada kaç ilmeğim var? Hemen göstermek istiyorum. 2, 4, 5 tane ilmeğim var. Yine sağa kesme, sola kesme yapacağız. Burada önce sola kesmeyi yapıyorum. Arada bir tane düz ilmek örüyorum. İlmeklerimi arkadakini öne, öndekini arkaya geçirerek sağ kesme yapıyorum. 3 tane ilmeğimiz kaldı yaprağımızın uç kısmında. Geldik. 1, 2 tane ters örüyorum. Ve 1, 2 düz örüyorum. Araya bir tane haroşa yapıyorum. Ortadaki düz ilmeğimi de düz ördüm. Devam ediyorum. Bir haroşa yaptım. Düz örüyorum. Bir tane ikinci düzümü de örüyorum. Geldim. Ters 2 tane ilmeğimin üstündeyim. 1, 2 tane ters örüyorum. Bu sıramızda böyle olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yine arkada aynı işlemleri yapıyoruz. Bir sonraki sırada buluşuyoruz. Bir sonraki sıradayım. İlk 3 ilmeğimi ve sonraki 2 ters ilmeğimi ördüm. Burada artık görüyorsunuz 3 tane ilmeğim var. Bu üçünü birlikte alıyorum. Ne kadar benzediğinin farkındasınız değil mi? Belki sağlam kafayla karıştırmazdım ama ağrıyan bir kafayla karıştırdım. Sonra 1, 2 tane ters örüyorum. Sonra 1, 2, 3 tane düz örüyorum. Ajur yaptım. Bir tane düzümü ördüm. Tekrar ajur yaptım. 1, 2, 3 tane düzümü ördüm. 1, 2 tane ters ördüm. Burada yine 3 tane düz ilmeğimi yaprağımın uç kısmına tek seferde alarak ilmek sayımı 1'e düşürüyorum ve devam ediyorum örmeye. Şurayı hemen açarak göstermek istiyorum. Şu an yaprağımızın haroşalarını görüyorsunuz ortada. Bunun şemasını da yapacağım. Diğer baklava desenli ajurlu örneğimizle çok benzeştiği için karıştırdım. İyi ki gecenin bir vakti uyanıp elime örgüyü aldım. Bir sonraki sırada buluşuyoruz. Geldik bir sonraki sıraya. Bu sırada ajur yapmayacağız. Çünkü 1, 2, 3, 4 tane ajurumuz var. Görüyorsunuz. 4'er tane ajurumuz var. Ortadaki yaprağımızın damar kısmının sağında ve solunda. Şimdi bu sırada tersi ters düzü düz öreceğiz. Arkada da tersi ters düzü düz öreceğiz. Böylece yaprağımız bir miktar daha büyüyecek. Hem de şu baştaki başlangıç sıramıza yeniden dönmüş olacağız ki bir üstteki örneğimizi daha güzel oturtalım ve daha güzel olsun. Şimdi ben bu iki sırayı da örüyorum ve geliyorum. Şunu da hemen anlatmak istiyorum. Başta 3 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters ve 9 düze ulaşmıştık. Şu an bizim yaprağımızdaki düz ilmek sayısı 9. Aynen devam ediyor arkadaşlar. Buradaki yaprağımız küçülürken şuradaki tek ilmeğimiz büyüyor, 9'a ulaşıyor. Buradaki 9 ilmeğimiz de küçülüyor, 1'e ulaşıyor. Böyle 4 tane ajur yaparak istediğimiz genişliğe ulaştık yaprağımızda. 2 sıra sonra buluşuyoruz. Burada devam ediyoruz.
Ben ikinci yaprağımın kuruluş bölümünde göstermek istiyorum ki daha güzel anlaşılsın. Ve bir önceki videonun özür babında bir durum olsun. 3 tane düz ördüm. 1 2 tane ters örüyorum. Bir tane düz ilmeğim var. Sağlı sollu ajur yapacağım. Ajur yaptım. Düz ördüm. Tekrar ajur yaptım. 1 2 tane ters örüyorum. Burada 9 tane ilmeğim vardı. Bunları kesmeye başlıyorum. Sola doğru kesme yaptım. Arada 1 2 3 4 5 6 5 tane düz ördüm. Sağa doğru kesme yapıyorum. Toplamda burada yaprak sayımız 7'ye iniyor ve tekrar 1 2 tane ters örüyorum yaprağımdan sonra. Arada bir tane ilmeğimin olduğu bölüme geldim. Ajur yapıyorum. İlmeğimi ördüm. Ajur yapıyorum. 1 2 tane ters örüyorum. Burada devam ediyor. Bir sonraki sırada buluşalım. Geldik yine örgümüzün düz bölümüne. Alta mavi bir örtü serdim. Çünkü beyazda gözükmediğini düşünmeye başladım. Ya da benim gözlerim bugün biraz karışık zaten. Evet, geldik bu bölüme. Hemen birazcık ipimi açayım. Yine ilk 3 ilmeğimi örüyorum. Düz 1 2 3 2 tane ters örüyorum. Aynen diğer yaprakta yapmış olduğumuz gibi önce düzü örüyorum. Haroşanın üstündeki düz ilmeğimi, sonra haroşa yapıyorum. Ortadaki düz ilmeğimi örüyorum. Haroşa yaptım. Düz ilmeğimi ördüm. 1 2 tane tersimi ördüm. Şöyle bir görüntümüz var. Burada ilmek sayımız 3 tane ortada, 2 tane de yanlarda 5'e çıktı arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Burada 2 tane ilmeğimi alarak eksiltiyorum. Arada 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar ilmeklerimi sağa doğru kesme yapacağım. Yerlerini değiştirdim. İkisini bir ördüm. İlmek sayımız küçülüyor, görüyorsunuz. 5'e düştü. Devamında 1 2 tane ters ördüm. Yine geldik yaprağımızı arttırma bölümüne. Bir düz örüyorum. Haroşa yaptım. Tekrar ortadaki düz ilmeğimi ördüm. Haroşa yaptım. Düz ilmeğimi ördüm. Burası da böyle devam ediyor. Arkayı yine ters ters, düzü düz, haroşaları da ters örmeye devam ediyoruz. Bir sonraki sırada buluşuyoruz. Geldik yaprak örneğimizde bir sonraki sıraya. Ve şöyle görüyorsunuz, örneğimiz gitgide normal bir şekilde devam ediyor. Çok güzel ve zevkli bir örnek arkadaşlar. Bunu kışlık örebileceğimiz gibi yazın da pamuklu iplerle çok güzel olacaktır. Burada yine yaprağımızı büyütme aşamasındayız. 1 2 başta 3 düz 2 ters ördüm. 1 2 düz ördüm. Ajur yapıyorum yine. Ortadaki düzümü ördüm. Tekrar ajur yapıyorum. 1 2 tane tekrar düz ördüm. 1 2. Bir önceki videoda ajurlu baklavadan ayrılan farkını hemen anlatmak istiyorum size. Ajurlu baklavada 2 tane tersten sonra ajur yapıyorduk. Burada öyle değil.
İlk yaptığımız bir ilmeğin sağında ve solundaki ajurun devamında hep ortadaki tek ilmeğin sağında ve solunda ajur yapıyoruz. Ve orada ördüğümüz ilmekleri bir sonraki sırada hep örmeye devam ediyoruz. Baklavadan ayrılan farkı bu. Neyse, erken gelen bir yaz tarifi oldu size. Gerçi onu da yünlü ipliklerle kışa veya baharlara uyarlayabilirsiniz. Özellikle sonbaharda güzel olur. Ama pamuklu iplerle yazın çok güzel olur. Şimdi geldik, burada 5 tane ilmeğim kaldı bir önceki yaprakta. Onu yine eksiltiyorum. 3'e indiriyorum ilmek sayımı. Sola kesme yaptım. Ortadakini düz ördüm. Ve bir tane de sağ kesme yaparak yaprağımın uç kısmını sivriltiyorum. Sonra bir iki tane ters örüyorum. Ve aynen devamı da böyle olacak. Bir üst sırada buluşuyoruz. Yine bir üst sıradayız. Öndeyiz. 3 tane düz, 2 tane tersimi yaptım. Ve burada 1, 2, 3 tane düz ördüm. Yaprağımız gitgide büyüyor. 1, 2, 3. haroşamızdayız. 4. haroşamı da şimdi yapıyorum. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. 1, düz ilmeğimden sonra bir haroşa vardı, unutmamalıyım. 1, 2, 3 tane ilmek yine düz ördüm. 1, 2 tane ters ördüm. Burada 3 ilmeğim kalmıştı zaten. Üçünü birden alıyorum ve 1, 2 tane ters örüyorum. Devam ediyorum. Görüyorsunuz, yaprağımız tamamlandı. Güzel bir yaprağımız oldu. Bir önceki örneğe ne kadar benzediğinin farkında mısınız? Yani ben bunu sağlam bir kafayla tabii ki karıştırmazdım. Ama benim migrenim tuttu muydu? Kimseyi tanımıyor. Çok fazla hatalar yaparım başım ağrırken. Bir daha kendime söz veriyorum. Başım ağrırken böyle karışık desenler çalışmayacağım. Düz örnekler örebilirim ki daha önce ördüm. Onlarda bir hata olmadı ama böyle birbirine benzeyen örnekleri özellikle yapmamalıyım. Şimdi ben burayı örüyorum. Tersi ters, düzü düz örüp tekrar öne geldiğimde buluşuyoruz. Arkadaşlar, bir tane haroşayı ben bir altta yapmayı unutmuşum. Böyle bir şey başımıza geldiğinde tek seferlik bunu yapabilirsiniz. Burada 3 tane düz ilmeğimin olması gerekiyor. 2 tane var. Buraya da haroşa yapmam gerekiyordu. Örmeden gitmişim. Ne yapıyorum? Üstten birinci değil ikinci ipimin içinden giriyorum. Ve şöyle üstteki ipimi alt ipin içinden geçiriyorum. Şişime dizdim. Soldaki şişime tekrar aldım. Ve burayı şuradan sonra bir haroşa yapmam gerekiyor. Dördüncüyü. Bunu örerek devam ediyorum. Olabilir, insanlık hali. Neler yapıyoruz? Burada bir haroşayı unutmuşum. Çok mu? Ben koskoca örneği karıştırdım. Şimdi burada haroşamız küçük de olsa oluştu. Şöyle elimizle de düzeltiyoruz. 1, 2, 3, 4. haroşamız oldu. Devam ediyorum. Tam şimdi tersi ters düzü düz öreceğim bölümdeyim. Hem önde hem arkada birer sıra, toplamda 2 sıra aynı işlemi yapacağım. Ve daha sonra burada büyüyen yaprağımı küçültürken şurada küçülen yaprağımı büyüteceğim. Bu küçülecek, bu büyüyecek, bu küçülecek derken bizim yapraklı örneğimiz de ortaya çıkmış oldu. Ben şimdi 2 sıra daha örüyorum ve geliyorum. Şöyle de iyice yaklaştırdım. İşte baştan beri örmem gereken örnek buydu. Şöyle görüyorsunuz. Bizim yaprak modelimiz bu arkadaşlar. Burada da gayet net, güzel gözüküyor. Ay, içim rahatladı resmen. Şimdi buradaki küçülecek, şuradaki tek ilmeğimiz büyüyecek bir yaprak olacak. Böyle dönüşümlü şekilde örülerek yapılan bir örnek bu.
Şimdi de bir şemayla size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Aynı zamanda da kendimi bu sıkıntıdan kurtarmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten çok fark ettiğim an çok kötü oldum. Dilerim kimse başlamamıştır ben yaprak örüyorum diye. Şu an ona dua ediyorum. Hemen tablet alıp dönüyorum. Şöyle tabletimizin ışığıyla idare edeceğiz arkadaşlar. Hemen modelimi çizmeye başlıyorum. Elimden geldiğince açıklayıcı olmaya çalışacağım. Şu tepedeki ışın bir yakayım, parlama olmazsa bununla devam edelim. Şimdi bizim örneğimiz şöyleydi arkadaşlar. Hemen şuradan kalemimi ayarlıyorum. 1, 2, 3 tane düz. 1, 2 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane düz. 1, 2 tane ters. 1 düz, 1, 2 ters. 1 düz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane düz olarak gidiyordu. Bizim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane ilmeğimiz bir ilmek sayılıyordu. Şu baştaki 3 taneyi saymazsak bizim 14 ilmeğe ihtiyacımız var. 14 ve çarpı şeklinde düşünüyoruz. Ben bu tepedeki ışığı bir yakıp dönüyorum. Işıkları ayarlamakta problem yaşadım. Şu an sanırım daha iyi. İkinci sıramız tersi ters, düzü düzdü. Şuraya 1 yazayım. 2'yi yazmıyorum. 3'ü yazıyorum. Şimdi üçüncü sıramızda 1, 2, 3 düz ördüm. 1, 2 ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane ilmeğimiz olması gerekiyor. Daha sonra biz 7 ilmekten sonra 1 2 tane ters yapıyoruz. Bir tane haroşa yapıyoruz. Bir tane düz, bir haroşa, bir 2 tane ters ve bu böyle 1 2 3 4 5 6 7 şeklinde gidiyor. 5. sıramızda dördüncü yine ters ilmeklerimiz tersi ters düzü düz haroşalar ters olarak gidiyor. Geldik 5. sıramıza. 3 tane düz, 2 tane ters yaptık. Altta 7 ilmeğimiz vardı bizim. Çünkü ne yapmıştık? Sağa kesme ve sola kesme yapmıştık. Şurada da aynı işlemleri yapmıştık. Şurada biz tekrar sağa kesme ve sola kesme ile buradaki ilmek sayımızı küçültüyoruz. 5'e düşüyor. Burada da 2 tane tersimiz var ve bir tane düz, bir haroşa, bir düz, bir haroşa, bir düz yapıyoruz. Ve 2 tane ters yapıp örneğimize devam ediyoruz. 6. sıramız ters sıra. Orada tersi ters, düzü düz örüyoruz ve 7. sıramızda şöyle devam ediyoruz. 1 2 3 tane düz, 1 2 tane ters, sola kesme, bir tane ilmeğimiz var, sağa kesme ve bir iki tane ters ilmeğimiz var. Burada görüyorsunuz yaprağımızın ucuna doğru 3'e düşüyor ilmek sayımız. Burada ise bir tane düz, bir tane daha düz ve haroşa yaptık. 2 düz, bir haroşa, ortada bir tane düz, tekrar bir haroşa, bir iki tane düz yaptık. Bir iki tane ters yaparak örneğimize devam ediyoruz. 8. sıra örneğimizin arka tarafı aynen devam ediyor.
9. sıramızda 1, 2, 3 tane düz, 1, 2 tane ters ve burada üçünü birden alarak şöyle göstereyim. İlmek sayımızı 1'e düşürüyoruz. 1, 2 tane ters, 1, 2, 3 tane düz, 1 tane haroşa, 1 tane düz, 1 tane haroşa, 1, 2, 3 tane düz ve 2 tane ters ve 9. sıramızda böyle devam ediyor. Şurada ben bir renkli oklar yapayım ki bizim sıralarımız karışmasın. 1. sıramız, 3. sıramız, 5. sıramız, 7. sıramız ve 9. sıramız. 10. ve 11. sıramız ve 12. sıramız aynı arkadaşlar. 10. sırada geliyoruz tersi ters düzü düz. 11. sırada yine tersi ters düzü düz ve arkada 12. sırada tekrar tersi ters düzü düz yaptıktan sonra yeniden tek kalan ilmeğimizde yaprağımızı büyüterek bir yaprak oluşturuyoruz ve şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane olan ilmeğimizi de küçülterek yaprağımızı küçültüyoruz. Şemamız da böyleydi. Şurada da şu haroşa olarak gösterdiğim yuvarlaklar bizim 4 tane haroşamız olması gerektiğini gösteriyor. Örneğimiz bu kadar basitti. Ben sağlık sorunlarım nedeniyle birazcık problemli hale getirdim. Elimden geldiğince çabuk dönmeye çalıştım. Umarım kimse ipini diğer örneği yaprak diye başlamadan bu videoyu yayınlarım. Hemen düzenliyorum. Daha sonra 10 kere kontrol ediyorum ve yayınlıyorum. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir örnek olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.